Merhaba, yoğun bir haftayı geride bıraktık ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Dolar TL, Borsa İstanbul ve Euro TL'deki fiyatlamaları geçtiğimiz hafta hepimiz takip etmiştik zaten. Ancak hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş olan ülkelerdeki piyasalardaki bu hareketlilik yine yurt içi piyasalara da yansımıştı. Bu hafta bizim gündemimizde yerel seçimler olacak. Yurt dışı piyasalar evet tamam önemli ama daha çok bu iç gündemimizdeki hareketliliğe bakacağız sizlerle beraber. Ben öncelikle dolar TL'de hangi fiyat seviyeleri daha önemli onları aktarmaya çalışacağım size. Ardından da öncelikle doların ons fiyatını ve buna bağlı olarak da gram TL ile ilgili beklentilerimi aktarmaya çalışacağım. Eğer sizler bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolara da hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız zil işaretini de tıklamayı unutmayın. Eğer bunları yaptıysanız dolar TL ile başlayalım. Cuma günü açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmadığı için dolar TL'nin 5.47 ve 5.50 bandı arasında haftayı kapatmasını bekliyorduk. Ama açılışla beraber biraz daha yukarı yönlü hareketlerin başladığını, hatta gün ortasına yaklaştıkça 5.50 seviyelerini test ettiğini gördük. Burada yakından takip ettiğimiz ABD'nin zaten FED faiz kararının ardından, FED toplantısının ardından yapılan açıklamalarla ABD ekonomisinin resesyona girme beklentileri vardı. Bu yüzden piyasalardaki belirsizliğin ve tereddütlerin arttığını görmekteydik. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepesi ile ilgili yapmış olduğu açıklama, bizim ona vermiş olduğumuz cevap bunlarda etkili olması bekleniyordu. Yurt içi gündemde zaten az önce bahsettiğim gibi yerel seçimler vardı. Bunlar gündemimizde olacaktı. Ve son olarak da son birkaç gündür yukarı yönlü hareketini gözlemlediğimiz CDS primlerindeki hareketlenmeydi ve dolar TL'deki 5.50'lerin üzerine çıktıktan sonra da bu CDS primlerindeki yukarı yönlü hareketin hızlandığını gördük. Ancak haber kaynaklarına baktığımızda da herhangi bir haberin olmadığını da eklemek de fayda var. CDS priminin ne olduğunu ve piyasaları nasıl etkilediği ile ilgili videomu paylaştım. Bunları da izlemenizi ben tavsiye ederim size. Dolar TL bundan sonraki dönemde bu hafta özellikle yerel seçim daha çok gündemimizde olacak. Ekonomik takvime baktığımızda ABD'den gelecek olan büyüme rakamları var ve yine Golan Tepesi ile ilgili açıklamalar gündemimizde olabilir. Dolar TL bu tip yukarı yönlü hareketlerden sonra ya da herhangi bir para birimi yukarı yönlü böyle ya da aşağı yönlü sert tepkilerden sonra toparlanma eğiliminde olduğunu görürüz. Ayrıca Merkez Bankası'nın Cuma günü başlayan ve bugün de devam eden atmış olduğu adımlarla dolar TL'deki yukarı yönlü hareketi dizginlemeye çalıştığını görmekteyiz. Ancak bunun nasıl geçerli olacağını ve ne kadar başarılı olacağını henüz daha bilmiyoruz. Bu yüzden şu anda 5.64 seviyelerinde hareket ediyor dolar TL. Geri çekilmelerde 5.58 ve 5.55 noktasını takip edeceğiz. Diğer videoları izlediyseniz orada hatırlarsınız ben 5.41 ve 5.43 noktasını yeni destek noktası, yeni taban noktası olarak söylemiştim dolar TL'de. Bu noktanın üzerinde kaldığı sürece de yukarı yönlü hareketlerde 5.67 ve 5.80'i hedefleyecek diye bekliyorum ki geçtiğimiz haftada Cuma günü bunları zaten bir gün içerisinde bütün seviyeleri test etmişti. Ancak bu hafta dolar TL'de işlem yapmak isteyenlere şöyle bir tavsiyem var. Bence bu haftayı biraz daha takip ederek ve izleyerek geçirelim. Önümüzdeki hafta yeniden değerlendiririz diye düşünüyorum. Altın tarafına baktığımızda altının önceki dönemlerde şöyle bir korelasyonu vardı. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken altın fiyatları düşer. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken de altın fiyatları yükselir. 2019 yılında bunun biraz daha ters işlediğini görebiliriz. Hem bu ABD ve Çin arasındaki politik belirsizlikler, ticari belirsizlikler, hem Avrupa Birliği'ndeki politik belirsizlikler, işte şu anda Avrupa Birliği ve Çin arasında görüşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu tip belirsizliklerin, yani daha çok politik belirsizliklerin altının yukarı yönlü hareketini tetikleyeceğini bekliyorum ben ve şu anda da zaten 1315 seviyesi üzerinde hareket ediyor. 1305 önemli bir destek noktası olarak çalışmaya devam edecek ve bu sene ayrıca ABD başkanlık seçimleri de gündemde olacak. Bu yüzden altının yukarı yönlü hareketlerde 1321-1336 seviyelerini test etmesini bekliyorum ki ana hedef olarak da 1365 yine gündemimizde olacak. Buradan gram altına geçelim. Gram altın da Cuma günü oldukça yoğun hareket etti ve 245 lira direncine kadar yükseldi. Bugün birazdan normalleşmeye başladığını görüyoruz ve birçok yatırımcıdan da acaba dolardan çıkıp altına mı yönelelim şeklinde ya da altın bu fiyatlardan alınır mı şeklinde sorular oluyor. Bunu yorumlara da yazıyorlar ama ben oradan da cevapladım. Bir de bu şekilde video halinde
aktarmak istiyorum size. Benim genel olarak beklentim 232 liranın üstünde kaldığı sürece 237, 245 ve 255 lirayı hedeflemesiydi. Ama bunu bir gün içerisinde gördüm. Bu yüzden yeniden altın almak isteyen yatırımcıların bence 231 liralara yeniden gelmesini beklemesini ben tavsiye ederim. O da bu hafta gerçekleşmeyecektir. Çünkü az önce bahsettiğim gibi yerel seçimler yine gündemimizde. Yukarı yönlü hareket için biraz daha dengelenmesini beklemekte fayda var. Elinde altın olanlarda da ana destek noktası olarak 214 liraya gelmediği sürece korkmanıza gerek yok diyorum ben. Dolar TL ve altınla ilgili sorularınızı lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Diğer videolarımı da sağ tarafıma ekliyorum ama YouTube hatasından dolayı bazen mobil platformlarda çıkmayabiliyor. O yüzden aşağıda bulunan ismimi tıklayıp yine kanalımdaki diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.